Yutulan Yıldız. Bölüm 496, Saf Tüy ailesi. 10 milyon kilometre karelik bir alanın merkezi olan Kırlangıç Höyüğü şehrinin surları yaklaşık 300 metre yüksekliğindeydi. O kadar uzundu ki, sonu görülemiyordu bile. Neredeyse sonsuz siyah bir dağ silsilesi gibiydi. Ve şehrin kapısı 100 metre genişliğe ve 200 metre yüksekliğe yakındı. Bir grup pullu zırhlı, şiddetli görünüşlü asker, giriş ücretini toplamak için orada duruyordu. Çabuk, borcunu öde. Parasız mı girmek istiyorsunuz? Ölmeyi bekliyor olmalısın. Korkutucu askerlerden oluşan grup ya büyük bir bıçak ya da devasa bir balta taşıyordu ve ara sıra bağırıp çağırıyorlardı. Luo Feng bir bakışta Kan Nehri dünyasının yerlilerinin gerçekten çok güçlü olduğunu tespit edebildi. Hatta bu askerlerin hepsi 5 yaş ve üstü yıldız gezgindi. Eğer bunlar dünyaya yerleştirilmiş olsaydı, herhangi birinin bir iblis tanrının varlığına sahip olduğu kabul edilirdi. Elbette Blood River dünyasında onlar sadece normal askerlerdi. Genç efendi Nake burada. Acele edin ve yol açın. Usta Nake'nin şehre girmesine izin verin. Cesur askerler inanılmaz derecede tutkuluydu. Nake ve ekibinden giriş ücretini bile almıyorlardı. Ancak gök gürültüsü amcası yine de mutlu bir şekilde gülümsedi ve siyah bir para birimini salladı. Sen ve kardeşlerin bir içki içmeniz için. Öncü asker bunu normal karşıladı ve daha da dostane bir tavır takındı. Şarap, ister meyvelerden ister tahıllardan yapılmış olsun. Hepsi aynı isim altında milyonlarca farklı içecek türünden oluşuyordu. Kan Nehri dünyasının şarabının tadının nasıl olduğunu merak ediyorum. Luo Feng bir gülümseme ortaya çıkardı. Şehre girdikten sonra, Nake tutkuyla şöyle dedi. Büyük kardeş Feng, bu şehre çok aşinayım. Neden biraz benim evimde kalmıyorsun? Biraz dinlendikten sonra, bir göz atmanız için sizi şehri gezdireceğim. Bu şehir çok büyük olmasına rağmen bilmediğim bir yer yok. Evet, Lord Feng. Yanında Tandır amca da gülümsüyordu ve arkasındaki gardiyanlar hiç ses çıkarmadan Luo Feng'e baktılar. 13 baltayı anında öldürebilmek için. O nasıl bir insandı? Kırlangıç Tepesi'nde gerçekten de böyle bir başarıya imza atabilecek pek çok güç vardı. Ancak birinin tek başına hepsini öldürmesi için böylesine mutlak bir savaşçı tek elle sayılabilirdi. Gerek yok. Burada ayrılırız. Luo Feng dedi. Kan Nehri kristalinin ayrıntılarını okumayı çoktan bitirmişti. Bu nedenle, görevi nasıl tamamlayacağına dair zaten bir plan oluşturmuştu. Aynı zamanda Luo Feng, ailesine çok fazla yaklaşmak istemiyordu. Sonuçta onlarla kalmaya devam ederse, sonrasında sorunlar çıkacaktı. Nake şaşkına dönmüştü. Yıldırım amcanın ifadesi de gergindi. Şöyle düşünüyordu. Bu mutlak savaşçı yeni mi gidiyor? Tırnak işareti. Nake başını salladı ve Luo Feng'e baktı. Büyük kardeş Feng, seni şehirde görmek istersem bunu yapabilir miyim? Tırnak işareti. Luo Feng önündeki gümüş zırhlı gence baktı ve gülümsedi. Kırlangıç tümseyindeki en iyi otel nerede? Tırnak işareti. Uçan Bulut Köşkü. Gümüş zırhlı genç şunları söyledi. Eğer beni bulmak istiyorsan oraya git. Luo Feng gülümsedi. Nake başını salladı. Bunu takiben Luo Feng dönüp sonsuza kadar uzanıyormuş gibi görünen uzun yola doğru yürüdü. Silüeti bulanıklaştı ve bir anda çok uzaklara gitti. Nake, gök gürültüsü amcası ve gardiyanların hepsi uzaktaki bir kılıç ve kalkan taşıyan siyah zırhlı gizemli savaşçıyı izliyordu. Tandır amca heyecanla şöyle dedi.
Tüm hayatım boyunca bu muhtemelen şimdiye kadar yakınlaştığım en güçlü savaşçıydı. Nake başını salladı. Hadi gidelim genç efendi. Eve gideceğiz. Uzun boylu ve sağlam yapılı gök gürültüsü amcası şöyle dedi. Lord Feng'in meselelerini eski ustaya anlatmamız en iyisi. Özellikle Yu ailesi meselelerini ona da anlatmalıyız. Bunun muhtemelen küçük bir mesele olmadığını hissediyorum. Git. Evine dön. Nake, korumalarını getirdi ve hızla eve koştu. Kırlangıç tümseyi çok büyüktü. 1000 kilometre karelik bir alana sahip bir şehir. Nake ve grubunun eve varmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Na ailesi, Kırlangıç Tepesi'ndeki en yüksek tüccar ailelerden biri olarak kabul edilirdi. Kırlangıç höyüğünün alanı, yalnızca 10.000 kilometre olan dünyanın çapına kıyasla 10 milyon km'den fazla genişledi. Bu kadar büyük bir şehrin doğal olarak nüfusu da çok fazla. Ayrıca aile güçlerinin sayısı da okyanustaki balık ve karidesler gibi çok fazlaydı. Na ailesi, Yu ailesi, orta düzey aileler olarak kabul ediliyorlardı. 13 balta gibi örgütler üst güçlerdi. Na ailesi konağı. Güzel siyah bir elbise giyen gümüş saçlı adamın ifadesi hayrete düşmüştü. Oğlu Nake ve gök gürültüsü amcasının hikayesini dinlerken şok oldu. Son derece güçlü. Baba, görmediniz. 13 baltanın lideri Yu Yanta'nın çiftlik hayvanlarını öldürmeyi sevdiğini öldürdü. Sadece bir balta darbesi ve o öldü. Ancak büyük kardeş Feng'e karşı 13'lü baltanın herhangi bir direnci bile yoktu. Sadece 13 silüet ve 13 bıçak parıltısı gördüm. 13 balta ölmeden önce tepki bile veremiyordu. Evet eski usta. Genç usta doğruyu söylüyor. Bu nasıl olabilir? Tırnak işareti. Gümüş saçlı orta yaşlı adam Nabu bir süre sonra sakinleşti. Na ailesi işi için bu kadar çok şeyi başarmak için dikkatli ve titizdi. Bu savaşçı, mutlak savaşçı. Nabu kendi oğluna baktı. Nerede o? Tırnak işareti. Şehre girdikten sonra ayrıldık. Onu burada bizimle kalması için davet ettim ama kabul etmedi. Ancak eğer onu görmek istersek uçağın bulut köşküne gidebileceğimizi söyledi. Nake gözleri parlayarak şöyle dedi. Baba, hadi şimdi oraya gidelim. Hayır. Tırnak işareti. Nabu kaşlarını çattı ve yavaşça şöyle dedi. Bu mutlak savaşçı şehre girdikten sonra ayrılmayı seçti. Belli ki bize fazla yaklaşmak istemiyor. Sen, bana onunla nasıl tanıştığının tüm hikayesini bana bir kez daha detaylı bir şekilde anlat. Evet. Nake hemen hikayesine başladı. Ne kadar çok dinlerse Nabu'nun ifadesi o kadar rahatladı ve sonunda gülümsedi. Baba. Nake babasına baktı. Haha, keke, şanslısın. Nabu gülümsedi. Söylediklerinize göre, Feng bu gizemli savaşçıyı katletmekten hoşlanmıyor gibi görünüyor. Eğer bundan kaçınabilseydi başkalarını öldürmezdi. Kimseyle çok yakınlaşmayı sevmiyor ama senin hakkında iyi bir izlenimi var. Aksi takdirde onu görmenize izin vermezdi. Nake heyecanla yanıtladı. O halde artık gitmeliyiz. Hayır. Nabu başını salladı. Az önce ayrıldınız ve şimdi de aceleyle oraya mı gitmek istiyorsunuz? Eğer onunla hemen tanışırsanız, bunu takdir etmeyecektir. Acele etme. Yarına kadar bekleyeceğiz. Yarın savaşçı Feng'i ziyaret edeceğiz. Tamam, Lei Dong. Genç efendiye dönüşte eşlik et. Evet. Uzun boylu ve sağlam yapılı amca. Nake'yi getirdi ve odada yalnızca Nabu'yu bırakarak gitti. Gümüş saçlı Nabu'nun gözleri yaşlı bir tilkininki gibi parlıyordu. Yavaşça şöyle dedi. Feng mi? Yu ailesi mi?
Yu ailesi onları soymak ve öldürmek için 13 baltayı uyandıracak kadar tam olarak ne yaptı? Tırnak işareti. Yıldız 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 yıldız. Kırlangıç Höyüğü şehri. Luo Feng'in otele gitmek için acelesi yoktu. Önce şehirde güzel bir yürüyüşe çıktı. Yemek ve içmek için rastgele bir yer buldu ve müşterileri ve onların konuşmalarını dinledi. Bu sayede şehirdeki olaylar hakkında daha fazla bilgi edinebildi. Kan Nehri kıtasının güneşi ya da ayı yoktu. Ancak yukarıdaki 18 seviyeli bulutların hareketi nedeniyle kıtanın farklı zamanlarda parlayıp sönmesine neden oldu. Bu onların günü oldu. Kan Nehri kıtasındaki bir gün, dünyanın 7 gününe denk geliyordu. Kırlangıç Höyüğü şehrinin en lüks oteli Uçan Bulut Köşkü idi. Çapı 10 kilometreydi. Bu, dünyadaki bazı ilçe şehirlerinden daha büyüktü. İçi çok güzeldi ve 500 bin misafir ağırlayabiliyordu. Kalabalık her gün girip çıkıyordu. Her gün ülkeye giren ve çıkan çok sayıda insan olduğundan buradaki işler oldukça iyiydi. Uçan Bulut Köşkü'nün lobisinde 100 personel konuşlanmış durumdaydı. O da, Luo Feng siyah kürk elbise giymiş küçük genç bayana baktı. Zemin seviyemiz, gökyüzü seviyemiz, bulut seviyemiz var. Hangisinde kalmak istersiniz? Fiyata gelince, oradaki duvar her şeyi gösteriyor. Bayan gülümsedi ve cevap verdi. Bulut seviyesi. Luo Feng mırıldandı. Bulut seviyesi oda 2. Günlük 3 büyük para birimi kuru. İçerideki bayan gülümsedi. Luo Feng uzanıp mor bir para birimi çıkardı ve onu masanın üzerine attı. Bayan hemen parayı kaptı ve Luo Feng'in rezervasyonu üzerinde çalışmaya başladı. Blood River dünyasının para birimi küçük bıçaklara benziyordu. Para birimi birimleri küçük bıçak. Kırmızı, küçük para birimi olarak adlandırılır. Orta bıçak, siyah, orta para birimi, büyük bıçak, yeşil, büyük para birimi ve bunun üzerinde en pahalı mor bıçak. Hazine para birimi olarak adlandırılır. Olarak bölünmüştü. Bir orta para birimi 1000 küçük para değerindeydi. Bir büyük para birimi 1000 orta para birimi değerindeydi. Bir hazine para birimi 1000 büyük para değerindeydi. Lüks Uçan Bulut Köşkü'nde, en lüks oda bulut seviyesiydi. Bir gecede 3 milyon küçük para birimine benzer şekilde 3 büyük para birimi gerekiyordu. Burası normal insanların yaşayabileceği bir yer değildi. Ve Luo Feng, 13 baltayı öldürerek, onların tüm servetini elde etmişti. Bu miktardaki servet, Na ailesinin ve Yu ailesinin servetinin toplamından çok daha fazlaydı. Bu azıcık para onu hiç rahatsız etmedi. Tanrım, bu taraftan, personel kıyafetleri giymiş yakışıklı bir genç saygılı bir şekilde yolu gösterdi. Luo Feng'in önünde çiçek bahçesi ve göleti olan 3 katlı bir bina vardı ve bahçesinin dışında bulut seviyesi yazısı vardı. Fena değil. Luo Feng ona doğru düzgün baktı. Tatmin edici bir şekilde başını salladıktan sonra oturma odasındaki sandalyeye oturdu ve önündeki garsona baktı. Rabbin ne emri varsa ve ne zaman emretmek istersen, lütfen bizi ara. Uçan Bulut Köşkümüzde kaldığınız günler boyunca size hizmet edeceğim. Genç garson saygıyla konuştu. Kırlangıç Tümseir şehrine ilk kez giriyorum. Bana buradaki hangi yerlerin özel olduğunu, ne kadar büyük şahsiyetlerin ve güçlerin bulunduğunu söylemenizi istiyorum. Luo Feng yeşim yeşili, kristal bıçaklı bir para birimi çıkardı. Bilgileriniz ne kadar ayrıntılı olursa ve ben tatmin olursam, ödülünüz de o kadar iyi olur. Garson yeşim yeşili para birimine baktı ve gözleri parlayarak şöyle dedi. 200 yılı aşkın süredir Kırlangıç Tümseir şehrinde yaşıyorum ve 100 yıla yakın Uçan Bulut Köşkünde kaldım.
Çok şey duydum. Garson hemen her şeyin sonsuz bir tasvirini anlatmaya başladı. Son derece heyecanlıydı. Şehirdeki tüm büyük şahsiyetleri ve önemli kişileri açığa çıkardı. Bitirmeden önce 2 saat boyunca konuştu. Arada bir nefes bile almadı. H.I.M.M. Luo Feng dinledi ve başını salladı. Çok iyi. İyi konuştun. Luo Feng'in sesinde biraz sihir varmış gibi görünüyordu. Garsonun gözlerinin cansız ve sersemlemiş görünmesine neden oldu. İşte sana bir ödül. Hemen git. Yeşim yeşili para birimi eline düştü. Ancak bu noktada şaşkınlıktan uyandı. Ancak zihninde Luo Feng'in daha önceki sorgulamasına dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Luo Feng'in zaten köle damgası becerisini kullanabileceğini bilmek gerekiyordu. Dolayısıyla bu yıldız gezgin serseri karşısında uyumak kadar kolaydı. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim efendim. Garson heyecanla parayı alıp gitti. H.I.M.M. Luo Feng gözlerini kapattı. Garsonun daha önce söylediği her şey zihninde canlandı. Kırlangıç Tepesi şehri hakkındaki anlayışı artık çok daha netti. Saf Tüy ailesi mi? Görünüşe göre. Eğer bir şey varsa, bu Saf Tüy ailesinin kan nehri kristaline sahip olma ihtimali en yüksek olanıdır. Luo Feng mırıldandı. Bölüm 497, Kadim Tanrı Harabeleri. Garsonun açıklaması Kırlangıç Tümseyi bölgesindeki birçok aile, çeşitli örgütler, mezhepler ve benzeri hakkında oldukça detaylıydı. Bu güçler farklı seviyelere bölünmüştü. Süper, yüksek, orta, düşük ve benzeri. Na ailesi ve Yu ailesi. Bunlar orta seviye güçlerdi. 13 balta yüksek seviyeli bir güç olarak kabul ediliyordu. Kırlangıç Tümseyi bölgesinin tamamında 3 süper güç vardı. Bunlar Rakwind ailesi, Pürtü ailesi ve Hüley ailesiydi. Hüley ailesi vahşi bir gruptu. Rakwind ailesi şehir liderinin ailesiydi ve Pürtü ailesi bir numaralı iş ailesiydi. Kan nehri kristalleri son derece değerlidir. Bu 3 süper gücün bunlara sahip olma ihtimali en yüksek. Luo Feng orada oturdu ve kol dayanağına hafifçe vurdu. Bu üçü arasında en yüksek olasılığa gelince, bu hiç şüphesiz Rakwind ailesi olacaktır. İkincisi ise Pürtü ailesi olacaktır. Hüley ailesine gelince, onlar çok uzaktalar. Oraya gitmeye gerek yok. Bir alan seviyesi, etki alanı lordu. Ölümsüz tapınağın tanınmasını sağlamak ve şehir lideri olma hakkını kazanmak için bir kan nehri kristaliyle kaynaşması gerekiyordu. Buradan, şehir lideri kesinlikle bir kristalle birleşmişti. Ve bölgedeki en güçlü kişi olarak, bir başkasına sahip olma ihtimali en yüksek olan kişiydi. Eğer biri şehir lideri olsaydı ve zaten bir kristalle kaynaşmış olsaydı, kesinlikle bir kez daha kaynaşmak için başka bir kristal almayı denerdi. Ancak o bir alan lordu. Tırnak işareti. Ve ben sadece evrenin 9 seviyesindeyim. Tabii. Benim etki alanım da 9 seviyede ve ben uzay ve altın kökeni kanunları konusunda yetkinim. 2 veya 3 seviyedeki normal bir alan lordunu öldürme konusunda kendime güveniyorum. Korktuğum şey, onun 7 veya 8 seviye bir alan lordu olması. Luo Feng başını salladı. Düşmanının tam ayrıntılarını öğrenmeden önce şehir liderine bulaşmamanın en iyisi olacağını düşündü. Kırlangıç Tümseyi bölgesini kontrol edebilmek için o şehir lideriyle uğraşmak iyi bir şey değildi. O halde hedef, Saf Tüy aile lideri olmalı. Luo Feng soğukça parıldayan gözlerini kıstı. Plan belirlenmiş olmasına rağmen Saf Tüy ailesi hala Kırlangıç Tümseyi bölgesindeki en güçlü
ailelerden biriydi. Bu ailede birçok bulut seviyesi, evren seviyesi ve hatta bir etki alanı seviyesi, etki alanı lordu, yaşlı adam eğitimi vardı. Ancak bu sadece garsonun duyduklarından kaynaklanıyordu. Doğru olup olmadığı henüz bilinmiyordu. 2 gün, sabah erkenden, Luo Feng'in ruh enerjisi uzay dalgalarına yayıldı. Bu dalgacıklar sayesinde 10 kilometre içerisindeki enerji seviyelerini hissedebiliyordu. Nake burada mı? Luo Feng gözlerini açtı. Nake, bulut seviyesindeki oda ikinci. Luo Feng iletişim kurdu. Na baba ve oğul, uçan bulut köşküne vardıktan sonra, gizemli Lord Feng'in nerede kaldığını sormaya hazırlandılar. Nake'nin zihninde bir ses yankılandı. Nake, bulut seviyesindeki oda ikinci. Baba, bulut katındaki oda ikinci. Nake usulca söyledi. Nereden biliyorsunuz? Nabu oğluna şok olmuş görünüyordu. Büyük kardeş Feng mesajı zihinsel olarak bana gönderdi. Nake dedi. Bunu dinleyen Nabu büyük bir şok yaşadı. Bu gizemli Lord Feng dehşet vericiydi. Onlarla kişisel olarak ve bu kadar uzaktan tanışmadan bile orada olduklarını öğrenmişti. Hadi gidelim. Tırnak işareti. Nabu ve Nake uçan bulut köşküne girdiler. Bulut seviyesi diğerlerinin girmesini yasaklasa da Na ailesi bölgesel bir zorba aileydi. Diğerleri onlara kolaylıkla yardım edebilirdi. İkisi Luo Feng'in odasına vardıklarında siyah zırhlı adamın bahçede durduğunu gördüler. "Ağabey Feng!" Nake bağırdı. "Nabu, Lord Feng'i selamlıyor. Oğlumun hayatını kurtardığınız için teşekkür ederim." Gümüş saçlı bir Nabu saygıyla eğildi. "Girin." Luo Feng gülümsedi. Oturma odasında, Luo Feng ve Nabu oturuyordu. Nake babasının yanında duruyordu. "Lord Feng, dün siz olmasaydınız oğlum hayatını kaybedecekti," diye bağırdı Nabu. Dün gece tüm Yu ailesi yerlerinden edildi. Yu ailesi, onlar da burada köklü köklere sahip bir aile. Ancak tek bir hata yüzünden tüm aile işleri mahvoldu. Dün oğlum neredeyse bu işin içine sürüklenecekti. Bunu düşünmek bile beni korkutuyor. Kökünden mi söküldü? Luo Feng kaşlarını çattı. Az önce en doğru haberi aldım. Nabu haykırdı ve başını salladı. Yu ailesi aslında antik bir tanrı harabesinden bir zırh seti almak için büyük miktarda borç almıştı. Bununla ilgili bilgiyi gizli bir kanaldan bulmuşlar. Ancak ne yazık ki dün ekipleri dağılmıştı. Onlara göre zırh da götürüldü. Yu ailesinin bu kadar büyük bir meblağı, hele faizi geri vermesinin hiçbir yolu yok. Dolayısıyla, parayı borç verenler öfkelenip aileyi öldürdüler ve tüm servetlerini çaldılar. O zaman bile tatmin olmadılar. Antik tanrı harabeleri. Nasıl bir yer orası? Ayrıca bir zırh parçası bu kadar önemli mi? Luo Feng sordu. Lord Feng bilmiyor mu? Nabu şaşırmıştı. Büyük kardeş Feng, ben bile antik tanrı kalıntılarını duydum. Nake gülümsedi. Sadece bunun eski bir savaş alanı olduğunu biliyorum. Geniş ve devasa bir savaş alanı. Luo Feng, ben sadece o savaş alanındaki bir zırhın neden bu kadar değerli olduğunu merak ediyorum, dedi. Luo Feng, 13 baltalı uzay halkasının ortak bilgi kitaplarından Kan Nehri dünyasındaki birkaç özel yeri anlamaya başladı. Bunlardan biri antik tanrı kalıntılarıydı. Ancak çok az bilgiye sahipti. Antik tanrı kalıntıları, çapı 100 milyar km, geniş ve sonsuz, antik savaş alanı. Kitap daha fazlasını açıklamadı. Nabu gülümsedi. Antik tanrı kalıntıları. Çoğu insan bunun yalnızca eski bir savaş alanı olduğunu biliyor. Ancak ben bir iş adamı olduğum için özel kanallarım sayesinde birçok gizli bilgiye ulaştım.
Lord Feng'in yabancıları bildiğine inanıyorum. Tırnak işareti. Evet. Luo Feng başını salladı. Dışarıdakiler son derece güçlü ve kudretlidir, diye bağırdı Nabu. Teorik olarak, bulut seviyesindeki herhangi bir savaşçı, 18 bulut seviyesinden uzaya uçabilir. Ancak uzaya uçan herhangi bir savaşçı, uzayda yaşayan yabancılar tarafından öldürülür. Tırnak işareti. Uzaya girme şansımız yok. Ancak bu da iyi bir şey çünkü dışarıdakiler aşağı inmekte zorlanıyor. Nabu gülümsedi. Her aşağıya indiklerinde büyük bir bedel ödemek zorunda kaldıklarını duydum. Luo Feng şok olmuştu. Büyük bir fiyat mı? Bu çok uzun zaman önce. Eski bir dönemde oldu. Nabu haykırdı. O zamanlar Kan Nehri kıtasındaki güçlüler bulutlar gibiydi. Şimdikinden çok daha fazla. Ve o sırada, yabancılar indi. Dışarıdan gelen güçlü savaşçılar bizim tarafımızdaki ölümsüz orduyla çatıştı ve tanrılar orada savaştı. Tırnak işareti. Tanrı savaşı mı? Luo Feng gözlerini kırpıştırdı. Kadim ölümsüzlerin hepsi düşerken, Kan Nehri kıtamıza ağır kayıplar verdi. Ancak fedakarlık çok büyük olmasına rağmen dışarıdakileri kovmayı başardık. Nabu'nun gözleri parladı. O savaştan sonra yabancılar asla daha önce olduğu gibi büyük bir istila başlatmadı. Ve o zamanlar ölümsüzler için olan o devasa savaş alanı, kadim tanrı harabeleri olarak biliniyordu. Son derece geniş olmasına rağmen gerçekten de kırık bir harabe parçasıydı. Yanındaki genç Nake ayakta duruyordu. Gözleri parlıyordu. Çok sayıda ölümsüz bir ordu oluşturuyor ve tanrı orduları birbirleriyle savaşıyor. Bu inanılmaz derecede şok edici. Luo Feng gülümsedi. Antik tanrı kalıntıları mı? Belki de çok sayıda ölümsüz orada gerçekten savaşmıştı. Ancak dışarıdan gelenlerin mağlup olduğunu söylemek şakaydı. Diğer güçleri saymazsak, sadece sanal evren şirketinin şövalyeleri veya evren ülke liderleri, İçlerinden herhangi biri tüm Kan Nehri dünyasını kolayca yok edebilir. Antik tanrı kalıntılarında yabancılardan gelen çok sayıda özel silah ve zırh var. Ayrıca ölen ölümsüzlerin bazı zırhları kırılsa bile hala çok değerlidir, dedi Nabu. Ve harabelerdeki öldürme aurası son derece ağır. İçeri giren, bilinci daha zayıf olan birkaç savaşçı, öldürücü auranın kontrolüne girecek ve tamamen delirecek. Ancak hala ölümsüzlerin geride bıraktığı hazineleri aramak için antik tanrı kalıntılarına giren birçok kişi var. Ayrıca güçlü öldürme aurasına sahip insanlar Kan Nehri kristallerini daha kolay emerler. Bu nedenle pek çok savaşçı harabelerin içindeki tehlikeleri umursamıyor. Nabu haykırdı. Her neyse, antik tanrının kalıntıları korkunç bir yer. Burası en çok cezbeden yer ve kıtamızdaki birçok güçlü savaşçı oraya akın ediyor. Ah! Luo Feng kaşlarını çattı. Aurayı öldürmek mi? Kan Nehri kristali mi? Daha önce okuduğu kitaptan, ne kadar çok katledilirse kristallerin emilmesinin o kadar kolay olduğu söyleniyor. Ve Nabu da öyle söyledi. Birinin öldürme aurası ne kadar güçlüyse, kristalleri emmesi de o kadar kolay olurdu. Bu nedenle sayısız savaşçı oraya akın ediyor. Yani katliam, kişinin öldürme aurasını yükseltmektir. Luo Feng düşündü. Bu Kan Nehri kristali, nasıl bir hazine? Neden güçlü olanın öldürücü aurası o kadar kolay emilir? Tırnak işareti. Antik tanrı yıkıntıları. Tırnak işareti. Birkaç kristal alırsam ve onları özümseyemezsem, denemek için oraya gidebilirim. Luo Feng düşündü. Yıldız 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 yıldız. Na baba ve oğlunun gelişi Luo Feng'i mutlu etti çünkü antik tanrı kalıntıları hakkında daha fazla bilgi edinmişti.
Bu onun kan savaşçısı olup olamayacağıyla bağlantılıydı. Uçan bulut köşkü. Luo Feng'in yeri. Luo Feng sanal evrene girdi. Şu anda bir görevde olmasına rağmen, eğitim görevi kendi kanun çalışmalarıyla çelişmiyordu. Yuqiang Dağı. Mutlak başlangıç bölgesi. Wuka'nın villası. Rongjun. Luo Feng. İkinizin eğitim görevlerine başladığınızı duydum. Wuka, Luo Feng ve Rongjun'a baktı. Siz ikiniz hangi seviyeyi seçtiniz? Tırnak işareti. Zor. Dedi Rongjun. Luo Feng sen misin? Wuka ona baktı. Rongjun da ona baktı. Tehlikeli seviye. Luo Feng dedi. O anda ikisi de şok oldu. Wuka geniş gözlerle baktı. Luo Feng, bu senin ilk görevin ve sen tehlikeliyi mi seçtin? Bu çok riskli. Tırnak işareti. Gerçekten tehlikeli. Aslında şu anda küçük bir sorunum var. Luo Feng çaresizdi. Zor seviyeyi yapmama rağmen dikkatsiz olmaya bile cesaret edemiyorum. Deli. Sen gerçekten delisin. Rongjun gülümsedi ve başını salladı. Bilincinin bir kısmı sanal evren ağında olsa da, gerçek benliği, Blood River dünyasının Swallowhöych şehrinde Pürtü ailesine karşı görevini planlıyordu. Öncelikle liderin neye benzediğini bilmesi gerekiyordu. Bu şekilde hedefini doğrulayabilir. Daha sonra kaldıkları malikane konusunda net olması gerekiyordu. Sorun değil. Luo Feng başını salladı. Gitmem lazım. Bugün büyük bir şey yapıyorum. Dikkatimi dağıtamam. İyi şanlar, dedi Wuka. Görev uğruna hayatınızı kaybetmeyin. Rongjun uyardı. Rahatlamak. Luo Feng başını salladı ve gülümsedi. Ardından ortadan kayboldu ve sanal evren ağından ayrıldı. Kan Nehri dünyası. Kırlangıç Tümsehir şehri. Gece. 6 günlük ciddi çalışma ve hazırlığın ardından Luo Feng şiddetli bir rüzgara dönüştü ve hiçbir ses veya iz bırakmadan uçan bulut köşkünü terk etti. Bir anda 10 kilometrelik lüks bir malikanenin önüne geldi. Bu, şehir liderininkinden sonra ikinci sırada yer alan bir malikaneydi. Saf Tüy ailesi. Tırnak işareti. Hava sarsıldı. Konağın duvarlarının dışında havada bir silüet belirdi. Tabii ki Luo Feng'ti. Bölüm 498, Geç Gece Katliamı. Luo Feng bugün siyah zırhını giymedi. Bunun yerine uzun siyah bir elbise giymişti ve duvarın yanında eli boş duruyordu. Saf Tüy ailesi mi? Luo Feng gülümsedi. Lüks malikanenin derinliklerine girerek, tüm varlığı hiçbir iz veya ses olmadan rüzgarın içinde kayboldu. Pure Feather malikanesi 10 kilometrelik bir alanı kapladı. Dış köşk ve iç köşk olarak ikiye ayrılmıştı. Dış malikane ailenin daha alt düzeydeki veya daha sıradan üyeleri içindi. Dolayısıyla oradaki güvenlik daha gevşekti. Ancak iç köşkün etrafındaki güvenliğin daha sıkı olduğu aşikardı. Şua. Siyah cübbeli bir adam 3 basit adım attı. Karanlık bitki örtüsünün içinde. Duvarlar, yürüyüş yolları 3 görüntü belirdi ve çoktan iç konağın yakınına ulaşmıştı. Kan Nehri kristali görevi tehlikeli görevlerden biridir. Bunu elde etmek o kadar kolay olmayacak. Luo Feng devasa bir kayanın altına yarı çömelmişti. Bakışları bölgeyi taradı ve ruh enerjisi evren alanıyla bağlantılıydı. Çevredeki yaşam enerjilerini hissediyordu. Köşkün içindeki enerjiler açıkça çok daha güçlü. Sadece evren seviyeleri bile var. Epeyce var. Tırnak işareti. İçeride gelişigüzel dolaşmak imkansızdı. Luo Feng kıyaslanamayacak kadar ciddiydi. İllüzyon hareketini serbest bırakırken, tüm varlığı karanlık gecede adeta kanatlı bir kaplan gibi bir silüete dönüştü ve hızla iç malikaneye girdi. Ciddi ol,
Uykuya dalıyormuş gibi görünme. Kaptan, pür tüylü aile malikanesini istila etmeye kim cesaret edebilir? Bu kadar ciddi olmaya gerek yok. Ciddi olmamak iyi bir şey ama yine de en azından bir rol yapman gerekiyor. Aksi takdirde keşfedilmeniz kötü olur. Bunu senin iyiliğin için söylüyorum. Bir muhafız ekibi köşkün iç kısmında devreye geziyordu. Gardiyanlar yürüyor ve iletişim kuruyorlardı. Arkalarından, bulanık bir silüet hızla yanlarından geçerek malikanenin derinliklerine ulaştı. Luo Feng illüzyon hareketini kullandığında onu tespit etmek daha da zorlaştı. Üstelik evrendeki akışı takip ediyordu ve tüm karanlık nöbetçilerden kaçıyordu. Ancak güvenlik son derece sıkı olduğundan bu durum Luo Feng'i şok etmişti. Şehir liderinin ailesinin yanında en güçlü iki ailenin olması kesinlikle şaka değildi. İleride o işe yaramaz danışmanın yaşam alanı var. Luo Feng geçitteki taş sütuna yapıştı. Neredeyse bir gölge gibi gözleri uzaktaki sessiz mahallelere soğuk bir şekilde bakıyordu. Luo Feng evren alanının dalgalarıyla rezonansa girdi. 3 tuhaf yay oluşturdu ve sessiz köşke girdi. Pavyon 2. Seviye. Beyaz bir elbise giymiş. Soluk tenli. Sıska bir adam çalışma masasında oturmuş bir şeyler düşünüyordu. Bu geniş ailelerde kesinlikle çok sayıda taktikçi vardı. Çünkü iş dünyası aileleri bu taktikçileri daha çok tercih ediyordu. Bu beyaz cübbeli adama gelince, o saf tüy ailesinin en yüksek rütbeli taktisyeniydi ve en çok tercih edilen Yukeki'ydi. Aile de son derece yüksek bir konuma sahipti. Köşkünün iç konakta olması ve bu kadar büyük ve sessiz bir köşke sahip olması onun durumunu görebiliyordu. Yukeki, bir ses yankılandı. Beyaz cübbeli adam titriyordu. Arkasına dönüp baktı. Orada siyah cübbeli, siyah saçlı bir adam duruyordu. Usta, tırnak işareti. Beyaz cübbeli adam saygıyla eğildi. Gözleri yanan bir sadakatle doldu. Luo Feng başını salladı. Geçtiğimiz 6 gün boyunca Pür Tüy ailesiyle ilgili her ayrıntıyı elde etmek için dikkatli bir şekilde planladı ve birçok açıdan çalıştı ve yalnızca şehrin sistemlerinden aldığı genel bilgilere güvenmedi. Düzgün bir kontrol yapmak için aile içindeki birkaç önemli kişi üzerinde de ruh kontrol tekniklerini kullanmıştı. Bu ruh tekniklerine gelince, Yunmo gezegeninin ustası ve ruh boyutunda uzmanlaşmış öğretmeni Hu Yanbo'nun bu konularda büyük başarıları vardı. Köle damgaları bile yapabiliyordu. Doğal olarak daha az teknikler de vardı. Ve zaman uzay karalamaları bir kitapta da birçok ruh tekniği vardı. Bu beyaz cübbeli adama karşı yalnızca hipnoza benzer bir teknik kullanmıştı. Şimdi aile liderinizi görmek istiyorum. Hazır mısınız? Luo Feng sordu. Lütfen rahat olun efendim. Ben aile liderinin güvenilir yardımcısıyım. Onun bana güveni tam. Onu gecenin geç saatlerinde görmek istesem bile sorun olmaz. Beyaz cübbeli Yukeki son derece kendinden emindi. Sen yolu göster. Luo Feng dedi. Evet. Beyaz cübbeli Yukeki saygılı bir şekilde şöyle dedi. Ustanın sadece arkamdan takip etmesi gerekiyor. Bunu takiben hemen Luo Feng'in onu takip etmesiyle aşağı indi. Gıcırtı. Kapıyı açtıktan sonra Yukeki, Luo Feng'i herkesin önüne çıkardı. Yürüyüş yollarında yürürken son derece sessizdiler. Luo Feng uzakta bir koruma ekibinin yaklaştığını görebiliyordu. Takımın lideri beyaz cübbeli adama baktı ve gülümsedi. Bay Yu. Yukeki kayıtsızca başını salladı. Koruma ekibi siyah cübbeli adamın kim olduğunu bile sorgulamadı ve gitti.
Yukeki zihinsel olarak iletişim kurdu. Usta lütfen rahatlayın. Ara sıra önemli meseleler nedeniyle. Gece geç saatlerde aile lideriyle konuşurdum. Ayrıca ara sıra insanları onunla tanıştırmaya da getirirdim. Genelde bu insanları getirmem talimatı verildiği halde gardiyanların hiçbir şeyden haberi yok. Bu nedenle yanımda birini getirmemde kesinlikle hiçbir sorun yok. Luo Feng başını salladı. Devam ettirdiler. Birbiri ardına bir seviye. Luo Feng, nöbetçiden nöbetçiye açıkça yürüdü. Hiçbir tepki bile vermediler. Ne olursa olsun ikisi konağın derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti. Ne kadar derine inersek güvenlik o kadar sıkılaşır. Kimse beni fark etmeden buraya girmek istesem bile bu imkansız olur. Luo Feng ilerideki geniş çevreye baktı. Sadece bir bakışta devreye gezen en az 1000 kişinin olduğunu tespit edebildi. Açıkçası ailenin çekirdeğine çoktan ulaşmışlardı. Kapıyı aç. Yukeki bağırdı. Evet Bay Yu. Lütfen biraz bekleyin. Korumalar hemen kapıyı açtılar. 1000 muhafızın gözetimi altında Yukeki, Luo Feng'i konağın merkezine getirdi. Usta, burası zaten ailenin çekirdek alanı. Aile lideri, önemli öğrenciler ve birkaç mutlak güç. Hazineler, dojo ve benzeri. Hepsi burada. Yukeki iletişim kurdu. Aile liderinin yaşam alanı buradan çok uzakta değil. Sonunda sarayın önüne geldik. Luo Feng dikkatlice inceledi. İleride 500 metre uzunluğunda ve genişliğinde antik bir duvar ve bunun içinde 9 katlı yüksek bir saray vardı. Sarayın dışında 2 muhafız duruyordu. Kapıyı aç. Yukeki dedi. Kim o? 2 gardiyandan soldaki kaşlarını çattı ve Luo Feng'i işaret etti. Liderin tanışmak istediği biri. Yukeki kaşlarını çattı. Acele et ve kapıyı aç. Lider bize bugün gece geç saatlerde kimseyle buluşacağımızı bildirmedi. Sol koruma. Luo Feng'i dikkatlice analiz etmeye devam etti. Soğuk bir tavırla ve şu anda lider dinlenmeye başladı, dedi. Lider uzun süredir onunla tanışmak istiyordu ancak fırsat olmadı. Bugün bu lordu getirmeyi başardım. Tabii ki hemen buraya getirdim. Beyaz cübbeli Yukeki'nin ifadesi ciddiydi ve emrediyordu. Sonuçlarına katlanmaya hazır mısın? Acele et ve kapıyı aç. Tırnak işareti. Luo Feng kaşlarını çattı ve konuştu. Sorun nedir? Tırnak işareti. Usta, normalde bu ikisi beni durdurma zahmetine bile girmezler. Ancak bugün biraz tuhaf davranıyorlar. Yukeki zihinsel olarak cevapladı. O da şüpheliydi. Neden kapıyı açmıyorsun? Yukeki'nin ifadesi çirkindi, kükreyen. Siz ikinizin durumu nedir? Tırnak işareti. 2 gardiyanın ifadesi değişti. İçlerinden biri utanarak gülümsedi ve şöyle dedi. Bay Yu, biz 2 kardeş aslında sizi durdurmak istemiyoruz. Lider ancak bugün işi ele aldı. Neyse, misafirler için pek uygun değil. Eğer rahatsız olsaydı çok mutsuz olurdu. Eğer gerçekten bu adamla tanışmak istiyorsa, biz kardeşler bu mesajı ileteceğiz. Tırnak işareti. Ah, beyaz cübbeli Yukeki kaşlarını çattı ve Luo Feng ile konuştu. Usta, lider şu anda bir kadınla birlikte. Ne yapacağız? Tırnak işareti. Girmek. Luo Feng iletişim kurdu. Ruh tekniğinin etkisi altında Yukeki, Luo Feng'in emrini reddedemezdi. Nöbetçiye bakarak, git haberi ilet. Liderin bu lordla tanışması bir kadını becermekten daha önemli. Tamam, 2 muhafız hemen kapıyı açtı ve içlerinden biri içeri girdi. Luo Feng dışarıda duruyordu ve açık kapıdan bakıyordu. Lider,
İçeri giren muhafız sarayın içinde ciddi bir şekilde bağırdı. Sorun ne? Öfkeli bir ses yankılandı. Sorun ne? Tatlı bir ses yankılandı. Aile lideri Bay Yu, buraya birini getirdi. Onun tanışmak istediğin biri olduğunu söylüyor. Lider, onunla tanışacak mısın? Gardiyan sordu. Bay Yu birini mi getirdi? Aniden sarayın bir katındaki büyük kapı gürleyerek açıldı. Lüks bir gece elbisesi giymiş. Rahat giyimli, çıplak ayaklı, uzun boylu ve sağlam bir adam dışarı baktı. Bakışları siyah cübbeli Luo Feng'e takıldı. Hemen şüphelenmeye başladı. Artık olay örgüsü ortaya çıkacak. Luo Feng bulanıklaştı ve avluya doğru koştu. Şua, 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 şua. 9 siyah silüet hemen sarayın üst katlarından aşağıya doğru koştu. Aynı anda, avlunun dört bir yanından içeri doğru hücum eden silüetler gökyüzünü ve toprakları kapladı. Saf Tüy aile liderinin konumu inanılmaz derecede yüksek ve kudretliydi. Nasıl olur da kişisel korumaları olmaz? 300 koruma. 9 harika gölge muhafızı. Aslında 9 evren seviyesi var. Süper güç gerçekten de süper güçtür. Siyah cübbeli Luo Feng'in soğuk bir ifadesi vardı. Kollarını uzatırken gözleri buz gibiydi. Dışarı fırlayan 300 muhafız ve 9 gölge muhafızın hepsi başlangıçta savaş bıçakları veya kendi kişisel silahlarını tutuyorlardı ve Luo Feng'e suikast düzenlemek için onları kontrol etmeye hazırdılar. Ancak Luo Feng'in güçlü ruh enerjisi kontrolü altında. 300 muhafız kendi silahlarını kullanarak kendi kafalarını deldiler. Hayır. 300 muhafız ve 9 gölge muhafız ile kapıdaki 2 muhafız korkuyla baktı. Ancak güçleri kendi silahlarını kontrol etmeye yetmedi. Şua, bıçakların, silahların parıltısıyla 311 kafa kesildi. Gecenin karanlığında taze kan süzülüyordu. Bahçede sadece 3 kişi hayatta kaldı. Beyaz cübbeli Yukeki aptalca orada duruyordu ve Saf Tüy ailesinin aile liderinin gözlerinde korku vardı. Sadece Luo Feng'in siyah cübbesi ifadesiz bir şekilde hışırdadı. Şua. Luo Feng tek adımda liderin yanına uzandı ve küçük bir tavuğu yakalar gibi onu boynundan yakaladı. Bunu takiben tek bir adımla tüm varlığı yok oldu. Bölüm 499, Saf Tüy Tao. Pure Feather ailesi. Şimdiki Rockwind ailesinden çok daha eskiydi. Kırlangıç Tümseyi bölgesindeki en güçlü savaşçı tesadüfen Saf Tüy ailesindendi. Saf Tüy Tao. Alan Lordu seviye 6. Şu anda ailenin en yaşlısıydı. Aynı zamanda aileyi gölgelerden kontrol eden en güçlü ve gerçek kişiydi. O, güce sahip gerçek adamdı. Tıpkı Kara Ejder Dağı İmparatorluğu'nun birçok nesilden oluşan birbirini takip eden bir imparatoru olduğu gibi. Ancak gerçekte gerçek güce sahip kişi kutsal toprakların Kara Ejderha Dağı'nın tanrı lideriydi. Saf Tüy Tao kontrolü gerçekten elinde bulunduran adamdı. 3 katlı, tamamen mor bir köşk ve merdivenin tamamı mor boyalı ahşaptan yapılmıştı. Yalnızca bu yapının maliyeti bile Pür Tüy ailesinin diğer bölgelerinden daha pahalıydı. 3. Seviye. Bol bir elbise giymiş. Siyah sakallı, orta yaşlı bir adam. Gözleri kapalı. Sessizce yatağında oturuyordu. Aniden güçlü bir enerji dalgası kuzey-doğu yönünden akın etti. Kan Nehri dünyasının başka yönleri vardı. Doğu, güney, batı ve kuzey aynıydı. Ancak mutlak yönler dünyanınkinden farklıydı. Saf Tüy Tao'nun ifadesi ciddileşti ve hemen ruh enerjisini alanı süpürmek için yaydı.
O bir savaşçı olduğu için ruh okuyucuyla karşılaştırıldığında ruh enerjisi çok daha zayıftı. Ancak alan lordu seviyesine ulaşıldığında ruh enerjisiyle süpürmek hala kolay bir şeydi. Gümbürtü. Köşk merkezdeyken, ruh enerjisinin seli her yöne dalgalandı. Anında tüm konağı ve o sarayı süpürdü. Kontrol ettiğinde ifadesi anında değişti. Su. Yataktan fırladı ve ortadan kayboldu. Aile reisinin ikamet ettiği sarayda 300'den fazla ceset yerdeyken havayı kan kokusu doldurdu. Yerdeki kırmızı ve beyaz lekeler. Bakmak iğrençti. Ve hemen aynı anda bu 300'den fazla insan düştü. Bol gri bir elbise giyen sakallı, orta yaşlı bir adam sarayın üzerinde havada süzüldü. Aşağıya bakarken gözleri parlıyordu. Sarayın 2 kat penceresi açıktı ve buradan güzel bir kadın içeri bakıyordu. Ah! Nehir gibi akan kanı gördükten sonra manzara çığlık atmasına neden oldu. HMPH. Tırnak işareti. Havanın ortasında saf tüy taonun ifadesi değişti. Gümbürtü. Çamur sarısı enerji dalgaları sarayı anında sardı. Aynı anda dalgalar, beyaz cübbeli Yuke Ki'nin ve sarayda saklanan kadının etrafına sarılarak onları havaya sürükledi. Konuş. Ne oldu? Saf tüy Tao ikisine öfkeyle baktı. Bu. O güzel hanımın yüzü solgundu. Ancak Yuke Ki yalnızca başını salladı. Bilmiyorum. Sadece aniden siyah bir silüetin ortaya çıktığını biliyorum ve ardından 300'den fazla kişinin kendi silahlarını kullanarak kendilerini öldürdüğünü gördüm. Ve aile reisi götürüldü. Saf tüy Tao bayana baktı. Evet. Yuke Ki'ydi. Liderle buluşması için birini getirdi. Lider sırf bu yüzden dışarı çıktı. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Güzel bayan başını salladı. Saf tüy Tao, Yuke Ki'ye baktı. Ancak Yuke Ki'nin tuhaf bir gülümsemesi vardı. Peng. Vücudu şiddetli bir şekilde patladı. Patlamadan kaynaklanan kemikler ve diğer şeyler yanındaki bayanı deldi. Göğsündeki 3 büyük deliğe geniş gözlerle baktı. "Kurtarın beni!" diye bağırıyorlar. Blood River dünyasındaki neredeyse tüm insanlar en azından yıldız gezgini seviyesindeydi. Bu kadın da, dolayısıyla göğsündeki deliklere rağmen henüz ölmemişti. Su. Peki. Uzaktan pek çok silüet uçuşuyordu. Bunlar ailenin en güçlü savaşçıları ve önemli şahsiyetleriydi. Yaşlı. Neler oluyor? Tırnak işareti. Büyük baba. Bu nedir? Ailenin eğitimli üst kademesi. Saraydaki büyük ceset grubuna bakarken şaşkına döndü. Tanrım! Aralarında 9 gölge muhafızı vardı. Bunlar 9 büyük gölge muhafızıydı. Pür Tüy ailesinde müthiş bir güçtü. 9 bulut seviyesi. Git bak. Beni ara ve aile reisini geri getir. Saf Tüy Tao öfkelendi. Eş zamanlı olarak enerjisi patladı. Sanki şekilsiz bir bıçak doğrudan o kadını delip geçiyor ve geriye karmaşadan başka bir şey kalmıyordu. Evet. Tırnak işareti. Evet. Tırnak işareti. Grup buna uydu. Aslında hepsi ölmüş olan 300'den fazla gardiyanı görünce aile liderinin sonucunun iyi olmadığını zaten tahmin etmişlerdi. Hikayeyi duyunca götürülmesi gerekirdi. Piç. Saf tüy Tao, kendisini çevreleyen çamur sarısı enerji dalgalarıyla havada süzülen şövalyenin içindeki bir tanrı gibi ruh enerjisiyle bölgeyi çılgınca tarıyordu. O bir savaşçıydı. Dolayısıyla ruh enerjisi daha yoğun ve yumuşaktı. Kontrolü ve büyüklüğü bir ruh okuyucununkine kıyasla çok sönüktü. Fakat basitçe taramak hiç sorun değildi. Blood River dünyasının yerçekimi son derece büyük olduğundan
Pür Tüy Tao'nun taraması yalnızca yaklaşık 80 kilometreye kadar yayılabildi. Nerede? Tırnak işareti. O nerede? Tırnak işareti. Enerjiye sarılı olarak yaklaşık 100 kilometre boyunca uçtu. Kırlangıç Tümseir şehrinin üzerindeki karanlık gecede. Çamur sarısı bir ışık hızla yanıp sönüyordu. Aniden orada burada başka bir bölgeye doğru yanıp sönüyordu ve belli ki Kırlangıç Tümseir şehrinin tamamını tarıyordu. Kırlangıç Tümseir şehri. Şehir liderinin konağı. Alnında koyu yeşil bir gravür bulunan, uzun boylu, sağlam yapılı, orta yaşlı bir adam, sarayın parmaklıkları boyunca yürüyordu. Kan kırmızısı pullu bir zırh giymişti. Soğuk gözleriyle gökyüzüne, Kırlangıç Tümseir şehrinin her yerinde arama yapan Saf Tüy Tao'ya bakıyordu ve usulca şöyle dedi. Bu yaşlı serseri, neye öfkeleniyor? Tırnak işareti. HMPH. Bu yaşlı serseriyi bu kadar kızdırdığına göre Pür Tüy ailesi büyük bir kayıp yaşamış olmalı. Dudakları soğuk bir gülümsemeyle kıvrıldı. O, Kırlangıç Tepesi şehrinde en fazla otoriteye sahip olan kişiydi. Şehir lideri. Kaya Rüzgar Ekşink. Ancak güç açısından hala Saf Tüy Tao'dan biraz daha zayıftı. Kırlangıç Höyük şehrinin şehir lideri olabilmesinin iki nedeni vardı. Bunlardan biri, Kan Nehri kristalini emmiş olmasıydı. İkinci sebep ise o bölgedeki dünya şehri lideriyle özel bağları olmasıydı. Ancak Saf Tüy Tao, daha güçlü olmasına rağmen Kan Nehri kristalini ememedi. Dolayısıyla lider olmaya hakkı yoktu. Ölene kadar delir. En iyisi bu olur. Rockwind soğuk bir şekilde güldü ve ardından astlarına bir emir verdi. Gidin ve Pür Tüy ailesine tam olarak ne olduğunu görün. Evet. Tırnak işareti. Yumuşak bir ses yankılandı. Pür Tüy ailesinin şehrin son derece derinlerine uzanan kökleri vardı. Aile reisinin katledilmesi ve kaçırılmasına gelince, bu nasıl bir aptallıktı? Yaşlı Pür Tüy Tao'yu tüm şehri kişisel olarak arayacak kadar kızdırmak ve aynı zamanda tüm aileyi ve tüm departmanlarını çılgınca aramaya harekete geçirmek. Aynı zamanda şehir liderinin Rak Rüzgar ailesi ve diğer bazı güçler de katılmaya başladı. Kırlangıç Tümseir şehrinin alt akıntısı akmaya başladı. Yu ailesinden Yuyanta yıldız seviyesi 9 Du ve maksimum kaçma hızı saniyede 8 kilometreye ulaşmıştı. Ve evren seviyesi 9 olan ve etki alanı seviyesi 9 olan Luo Feng, uzayın kökeni yasasını yüksek düzeyde kavramasıyla birlikte anında hızlanıp en yüksek hıza ulaşabiliyordu. Anlık ivmesi. Kan Nehri dünyasının yer çekimine rağmen saniyede 300 kilometreye kadar ulaşabiliyordu. Luo Feng o zamanlar aile liderini yakaladığında onu ruh enerjisiyle sardı ve hemen bulut seviyelerine doğru uçarak gökyüzüne koştu. 15 seviyede, Kırlangıç Tümseir şehrinden 30.000 kilometre uzakta. Luo Feng aile liderini yakaladı ve sonunda durdu. Ne istiyorsun? Saf Tüy Chong'un ifadesi solgundu. Yakalandığı anda Danshine'ı yok edilmiş olan ruhu. Artık Luo Feng'in güçlü ruh enerjisinin ağır baskısı altındaydı. Neden bana soruyorsun? Luo Feng hemen uzay bileziğini Pür Tüylü Chong'dan aldı. Doğal olarak o uzay bileziğinde onun ruh izi vardı. Ancak Luo Feng'in ruh enerjisi uzun bir mızrak gibi oldu ve güçlü bir şekilde ruh damgası mührünü kırarak Saf Tüy Chong'un yüzünün daha da solgunlaşmasına neden oldu. Oldukça zengin. Luo Feng bileziği tuttu ve içindeki eşyaları dikkatlice inceledi. Para mı istiyorsun? Sorun değil. Ne kadar istersen onu alacaksın. Yeter ki beni öldürmeyin. Saf Tüy Chong dedi. Sen bir ruh okuyucusun.
Bana buradaki her şeyi unutturabilirsin ve ben senin görünüşünü bile hatırlamayacağım. Luo Feng kaşlarını çattı. Uzay bileziğinin içinde. Hiç kan nehri kristali yoktu. Saf tüy Chong. Luo Feng ona baktı. Aile lideri pür tüylü Chong o noktada hiç de Na ailesi lideri gibi davranmadı. Aniden önündeki siyah cübbeli gencin bakışları karşısında büyülendiğini ve hipnotize olduğunu hissetti. Bir saniye sonra bakışları karardı ve Luo Feng'e tutkulu bir saygıyla baktı. Usta. Tırnak işareti. H-I-M-M. Luo Feng bulutların üzerinde duruyordu. Karşısındaki saf tüy Chong'a bakarak şöyle dedi. Size sorayım. Kan nehri kristallerinin kimde olduğunu biliyor musunuz? Pörefedir ailenizde var mı? Tırnak işareti. Evet. Saf tüy Chong tereddüt etmeden söyledi. Neredeler? Luo Feng'in gözleri parladı. Ailemin büyükleriyle. Saf tüy Chong saygılı bir şekilde cevap verdi. Yaşlı mı? Luo Feng kaşlarını çattı. Aile içinde güçlü bir alan lordunun olduğunu duymuştu ancak bunu daha önce doğrulamamıştı. Evet. Saf tüy ailesinin en güçlüsü. Aynı zamanda Kırlangıç Tepesi şehrinin de en güçlüsü. Saf tüylü Chong şöyle dedi. Kan nehri kristali onunla birlikte. Ancak bunu elde etmesine rağmen ne kadar denerse denesin onu özümseyemedi. Dolayısıyla şehir lideri pozisyonu Rockwind ailesinin eline geçti. Ailenin büyüğü şehir liderinden daha mı güçlü? Luo Feng ondan haber almıştı. Evet. Saf tüy Chong saygıyla söyledi. Şehir lideri 100 yıldan fazla bir süre önce etki alanı düzeyinde oldu. Yaşlıya göre, onun yalnızca etki alanı seviyesinin erken aşamalarında olduğu düşünülebilir. Ancak aile büyüğüm zaten ileri aşamalarda. Luo Feng'in kalbi tekledi. Görünüşe göre şehir lideri. Alan lordu seviye 2 veya 3 civarındaydı. Sonuçta, sadece 100 yıldan fazla bir süre önce bu aşamaya ulaşmıştı. Normal insanların, enerjiyi yavaş yavaş emmeleri gerekiyordu. 1. Seviyeden 9. Seviyeye geçmek çok uzun bir zaman gerektiriyordu. Evrende bile yalnızca en seçkin dahiler Luo Feng'inki gibi eğitim alabilirdi. Çünkü bu kadar nicelikle ilgili eğitimle zaman kaybetmeye gerek yoktu. Ailenizin büyüklerinden başka kristaller kimde? Luo Feng sordu. Doğrulayabildiğim kişiler en yaşlıları. Bir diğeri de Kırlangıç Tümsey ordusunun generali Kaya Rüzgar Zan. Saf tüy Chong dedi. Rockwind Zan. O şehir lideri Rockwind Action'gun küçük kardeşi. Benimle arası iyi. O zamanlar bana gösteriş yapmak için bir kristal bile çıkardı ve bunun ağabeyinin ona özümsemesi için verdiği bir şey olduğunu söyledi. Ah! Biri ailenizin büyüğüyle, diğeri Rockwind Zan'la mı? Luo Feng gülümsedi ve başını salladı. Bölüm 500, soruşturma. Ruh tekniğinin etkisi altında. Pure Feather aile lideri her şeyi dürüstçe yanıtladı. Hiçbir şeyi gizlediğine dair herhangi bir ipucu yoktu. Çok güzel. Luo Feng bulutların içinde durdu ve sordu. Kristallerin başkasında olup olmadığını biliyor musun? Tırnak işareti. Bir kan savaşçısı olma süreci. Kişinin öncelikle 3 kan nehri kristali elde etmesini ve bunları başarılı bir şekilde özümsemesini gerektiriyordu. Ancak o zaman gerçekten kan savaşçısı oldukları düşünülebilirdi. Luo Feng kan savaşçısını ve hatta efsanevi siyah savaşçıyı öğrendiğinde doğal olarak içinde bir beklenti oluştu. Önce bir kan savaşçısı, belki daha sonra siyah bir savaşçı olmak istiyordu. Her ne kadar Blood River dünyasında siyah savaşçı bir efsane olsa da, böyle bir efsane var olduğuna göre, bunun gerçekleşme ihtimali de vardı.
Ve belli ki Luo Feng'in kişiliğiyle denemeden pes etmeyecekti. Herkes kendini özel ve farklı görüyordu. Luo Feng de aynıydı. Yalnızca kendisini herkesten daha iyi tanıyordu. Usta, kristallerin aile büyüğünün ve kaya rüzgarı ordusunun generalinin elinde olduğunu doğrulayabilirim. Gerisini garanti edemiyorum. Ancak bazı söylentiler var. Pür Feather Chong saygıyla yanıtladı. Söylentiler mi? Luo Feng kaşlarını çattı. Evet. Şehir liderimiz Rockwind Action ile ilgili. Her ne kadar kristallerin onda olup olmadığını ve kaç tane olabileceğini doğrulayamıyor olsam da. Saf Tü Chong, şehrin lideri Kaya Rüzgarı Action'un kesinlikle özümseyemediği en az bir taneye sahip olduğunu büyük olasılıkla söyleyebilirim. Ah! Luo Feng, Saf Tü Chong'a baktı. Rockwind Action'un ünlü bir geçmişi var. Öğretmeni dünyanın bu tarafındaki dünya şehri lideridir. Saf Tü Chong açıkladı. Uzun zaman önce bir kristali özümsemeyi başardı. Etki alanı seviyesine ulaşana kadar beklemek zorundaydı. Ardından hızla şehrin lideri oldu. Daha sonra da gizlice küçük kardeşine bir kristal verdi. Savaşçılar için daha fazla kristale sahip olmak iyi bir şeydir. Birini özümsedikten sonra diğerini de özümsemek isterler. Tırnak işareti. Küçük kardeşine bir kristal verebildiğine göre, bu onun için daha fazlasını elde etmesinin çok da zor olmadığı anlamına geliyor. En azından onun için bir yol var. Saf Tü Chong kendinden emin bir şekilde şöyle dedi. Ve Rockwind Action'un bencil kişiliğiyle, küçük kardeşine sadece bir tane verebilmek, kendisi için en azından bir tane daha hazırlayacağı anlamına geliyor. Muhtemelen daha fazlasına sahip olduğundan şüpheleniyorum. Luo Feng başını salladı. Mantıklıydı. Bundan sonra Luo Feng hemen Saf Tü Chong'u öldürdü ve vücuduna baktı. Karanlık gecede Kırlangıç Tepesi şehrinin uçan bulut köşküne geri döndü. Saf Tü ailesi, Kırlangıç Tümseir şehrinin derinliklerine kök salmıştı. Kökleri Rak Rüzgar ailesinden çok daha derinlere uzanıyordu. Eğer öfkelenirlerse tüm Kırlangıç Tümseir şehri kesinlikle onların gazabını hissederdi. Saf Tüylü aile konağı, 3 seviyeli mor ahşap köşkün bir katında, saf tüylü yaşlı Tao koltuğunda gözlerini kıstı. Ailenin üst kademesinin geri kalanı torunlarıyla birlikte itaatkar bir şekilde onun yanında duruyordu. Büyük salonun içinde 10 kişi diz çöktü. Salonun dışında ise 100 kişi diz çöktü. Büyük baba, bunların hepsi Yuke Ki'nin malikanesindeki nöbetçiler ve koruma liderleri. Hepsi şahsen Yuke Ki'nin siyah cübbeli bir adam getirdiğini gördü. Saf Tü Tao'dan bile daha yaşlı görünen, beyaz saçlı yaşlı bir adam saygıyla konuştu. Konuş. O siyah cübbeli adam neye benziyordu? Saf Tü Tao gözlerini kapattı ve kayıtsızca konuştu. Fikrim yok. Yaşlı adam başını salladı. Saf Tü Tao öfkeli bir görünüm ortaya çıkardı. Dikkatle baktı. Bakışları yaşlı adama görünür ışık huzmeleri fırlatıyordu. Onlar, 100 kişi siyah cübbeli adamı gördü. Ancak hiçbiri onun görünüşünü hatırlamıyor. Yaşlı adam şöyle devam etti. O zamanlar bu konuda özel bir şey hissetmiyorlardı. Sadece bu siyah cübbeli adam çok normaldi ve onun özel bir yanı yoktu. Ancak şimdi hatırlamaya çalıştıklarında, hafızalarında yüzü bulanık görünüyor. Siyah bir cübbe giymesi dışında başka hiçbir şey hatırlamıyorlar. Saf Tü Tao diz çökmüş gruba bakmak için döndü. Yaşlı. Hatırlayamıyoruz. Gerçekten hatırlayamıyoruz. O zamanlar yüzünü gerçekten görmüştük. Ancak şimdi ne kadar çabalarsak çabalayalım hatırlayamıyoruz. O zaman ona sert bir şekilde baktım.
Ancak şimdi, tırnak işareti, nöbetçi grubunun hepsi korkuyla söyledi. Saf Tüy Tao şok oldu. Bu nöbetçiler ve muhafız liderlerinin hepsi en yüksek gökyüzü seviyelerindeydi. Yıldız seviyesi 9. Bir savaşçıdan bilmeden etkilenmek. Evren seviyesindeki bir ruh seviyesi için bile bunu yapmak zor olacaktır. Böyle bir seviyeye ulaşmak için çok daha güçlü bir ruh enerjisine, bilinç düzeyine ve kontrolüne sahip olmak gerekiyordu. Böyle bir savaşçı Kırlangıç Tepesi şehrinde ne zaman ortaya çıktı? Saf Tüy Tao düşündü. Ancak buraya girerken bu kadar dikkatli davranması onun bana rakip olmadığı anlamına geliyor. Benden daha güçlü olsaydı bu kadar dikkatli olmasına gerek kalmazdı. Sadece içeri dalmak bile bunu yapardı. İyi dinleyin. Tırnak işareti. Pure Feather Tao. Ailenin salondaki üst kademesine soğuk bir şekilde baktı. Pür Tüy ailemizin aile lideri gözetimimiz altında ve burnumuzun dibinden alındı. Sağ mı ölü mü olduğunu bile bilmiyoruz. Bu ailemiz için bir aşağılamadır. Bu kişiyi bulmalıyız. Aksi takdirde Kırlangıç Tepesi şehrindeki sayısız insan Saf Tüy ailemizle alay edecek. Tırnak işareti. Git bak. Tırnak işareti. Her şüpheli kişiyi gerektiği gibi kontrol edin. Suçlunun gücü en azından zirve bulut düzeyinde. Büyük olasılıkla etki alanı düzeyinde olabilir. Tüm yolları kontrol edin. Hangi gizemli savaşçıların ortaya çıktığını görün. Unutma, onu bulsan bile hareket etme. Hemen gelip bana haber verin. Saf Tüy Tao gruba baktı. Chong öldürülmemiş olsa bile artık lider olmaya uygun değil. Bu suçlu arayışı, hepinize verdiğim bir sınavdır. Bu iş bitince yeni aile liderini seçeceğim. Şimdi git. Evet. Tırnak işareti. Üst kademelerin gözleri parıldadı. Hepsi aynı anda cevap verdi ve hızla ayrıldı. Ellerinden gelenin en iyisini yapma zamanı. Yeni aile lideri olmak için bu üst kademelerin tümü, gizemli savaşçılar veya şüpheli gizemli varlıklar hakkındaki tüm gizli bilgileri hızlı bir şekilde kontrol etmek için tüm gizli güçlerini açığa çıkaracaklardı. Böylece tüm bilgi ve haberler hızla toplanıyordu. 2 gün, şafak, gümbürtü, 10.000 siyah pullu zırhlı asker göğe yükseldi. Devasa uzun ve sağlam, koyu kırmızı pullu zırhlı liderin olduğu, neredeyse kara bir bulutun üzerinde uçuyordu. Görünüşü şehir lideri Rockwind Action'a çok benziyordu. Sadece aurasında daha fazla delilik ve şiddet vardı. Tüm varlığı vahşi ve vahşi görünüyordu. Pui, kaya rüzgarı Jin, yeşil zırhlı bir yılanın üzerine oturdu ve mutsuz bir şekilde yana doğru tükürdü. Bu iyi bir Saf Tüy Chong değil. Kaçırıldı ve hala bizden yardım istiyor. ABD çok fazla. Benden yardım etmemi istiyor. Tırnak işareti. Hehe. Ama o Saf Tüy Chong. Kendi malikanesinden uzaklaştırılmak için gerçekte kime bulaştığını merak ediyorum. Bunu duymak beni mutlu ediyor. Kaya rüzgarı Jin usulca alay etti. Yanındaki iki general yardımcısı bunu duyunca yüzlerini seyirtti. Bu generalleri Kırlangıç Tümsey ordusunu kontrol ediyordu ama yine de canı ne isterse onu yapıyordu. O ve o Saf Tüy Chong iyi arkadaşlardı. Aynı zamanda istedikleri gibi ortalığı kasıp kavuran bir çift alçaktı. Gerçekten alçaklar. Saf Tüy Chong'un ölümü bunun yerine kaya rüzgarı Jan'ı mutlu etti. Orduyu aramaya çağırmak için gün doğmasını beklerken acelesi ya da yavaşlığı yoktu. General, ileride uçan bulut köşkü var. General yardımcılarından biri saygıyla söyledi. H.I.M.M. Rock rüzgarı Jin baktı ve kayıtsızca şöyle dedi. Uçan bulut köşkü. Kırlangıç Tümsey şehrindeki en iyi oteldir.
Suçlunun gücü ve statüsü dikkate alındığında orada kalma ihtimali yüksek. General, eğer o kişi gerçekten Saf Tü Chong'a karşı harekete geçmek isteseydi muhtemelen böyle bir yerde değil, daha güvenli ve tenha bir yerde kalırdı. Diğer genel başkan yardımcısı yumuşak bir sesle söyledi. Pa. Tırnak işareti. Sert rüzgar Jin. O general yardımcısının yüzüne tokat atarak taze kanın uçuşmasına neden oldu. Tüm vücudu ve altındaki vahşi canavar şok olmuştu. Salak. Kaya rüzgarı Jin ona soğuk bir şekilde baktı. Uçan bulut köşkü dersem, o zaman uçan bulut köşkü olur. Nasıl gösteri yapılacağını bilmiyor musun? Gerçekten Pürtü ailesinin suçlusunu bulacağımızı mı düşünüyorsun? Tırnak işareti. O genel yardımcısı ses çıkarmaya cesaret edemeyerek başını salladı. Ne aptal. Bir daha böyle aptalca şeyler söylersen milletvekillerimi değiştirmek zorunda kalacağım. Genellikle oldukça akıllı görünüyorsun. Bugün beynin duvara mı çarptı? Kaya rüzgarı çenesini ovuşturdu ve yukarı baktı. Uzaktaki uçan bulut köşküne bakarak, git. Sana kendini kurtarman için bir şans vereceğim. Tüm bulut seviyesindeki misafirlerin ve güçlü olduğunu düşündüğünüz savaşçıların dışarı çıkmasını sağlayın. Hepsine bir göz atmak istiyorum. Evet. Tokadı yiyen genel başkan yardımcısı yüksek sesle itaat etti. Hemen, 10.000 kişilik güçlü bir ordu olan aslarını uçan bulut köşküne hücum etmeleri için getirdi. Uçan bulut köşkünün alanı 10 kilometre çapındaydı. Bu kadar büyük bir ordunun ani girişi büyük bir kargaşaya neden oldu. Sahip, sana yüz vermiyorum değil ama ne olduğunu sen de bilmelisin. General, tüm bulut seviyesindeki konuklarınızın ve güçlü savaşçılar olabileceğini düşündüğünüz tüm konukların dışarı çıkmasını emretmiştir. O general yardımcısı, vahşi canavarın üzerinde yüksekte oturdu ve büyük bir grup askerin onun arkasında durduğunu söyledi. Anlaşıldı. Uyacağız. O küçük gözlü şişman sahibi emri verdi ve kalabalık yardımcıları yolu açtı. Bulut seviyesindeki oda 2. Sessiz bir köşkte. Luo Feng sade bir elbise giymişti ve kitap okuyordu. Olayın üzerinden yarım gece geçmişti ama dünya saatine göre 2 ila 3 gün geçmişti. O Saf Tü Chong az önce benim tarafımdan öldürüldü. Şu anda tüm şehirde kargaşa var ama bu beni etkilemiyor. Rakwind Jan'a karşı harekete geçmek için bu geceye kadar bekleyeceğim. Luo Feng kitabı okurken planlarını yaptı. Çoklu görevler onun için çok basitti. Aniden dışarıdan gürültüler, kükremeler ve bağırışlar yankılandı. Hızlıca, tırnak işareti, çıkmak, tırnak işareti, Tanrım, bu kaya rüzgarı generalinin bir emri. Tanrım, lütfen bana bir iyilik yap ve dışarı çık. Hızlıca, bu taraftan, çabuk, dışarısı giderek gürültülü olmaya başlamıştı. Luo Feng bunu duyunca kaşlarını çattı. Uzun zamandır Pürtü Chong'un ölümünün büyük bir kargaşaya yol açacağını tahmin etmişti. Ancak onların sabah bu kadar erken saatte uçağın bulut köşküne gelmelerini beklemiyordu. Dışarıdaki ayak sesleri hızla artmaya başladı. Aniden avlu kapısı ağır bir şekilde itilerek açıldı ve 10 asker hemen içeri daldı. Bir garsonun önderliğinde köşkün içine girdiler. Garson Luo Feng'i içeride gördü ve özür dilercesine şöyle dedi. Tanrım, kaya rüzgarı generali arama emrini verdi. Suçlu. Tanrım, yardım etmelisin. Çabuk dışarı çık. Hızlıca. Bir grup asker Luo Feng'e bağırarak doğrudan içeri girdi.